Merhaba, bir başka maket videosu ile karşınızdayım. Bugün benim çok yakışıklı bulduğum M1126 Stryker zırhlı personel taşıyıcısını yapacağız. Kitimiz Trumpeter firmasının 2007 yılında çıkardığı 415 parçalı Stryker maketi. Aslında gördüğünüz üzere ben bu kiti yapmaya zaten başlamıştım, yıllar önce. Sonra nedenini hatırlayamadığım bir sebeple kiti yapmayı bıraktım. Uzun zamandır kutusunda duruyordu. Parçaların kalan kısımlarını çerçeveden ayırıp temizlemeye ve montajını yapmaya başladım. Tam bu sırada kiti neden yapmayı bıraktığımı hatırladım. Kit oldukça detaylı, içerisinde gayet güzel footage parçalar çıkıyor, başka detaylar mevcut fakat bu seviyedeki bir kitte olmaması gereken çapaklar, kalıp izleri, bir kısmı açılmış bir kısmı açılmamış delikler mevcut. Bunları gösterip zaman kaybetmeyeceğim fakat her parçanın tek tek muhakkak temizlenmesi gerekiyordu. Bu da bir süre sonra can sıkıcı bir hal alıyor tabii ki. Ayrıca yapım şeması da çok açıklayıcı değil. Uzun zamandır maket yapıyorsanız az çok neyi nasıl yapacağınızı tahmin edebilirsiniz. Fakat başlangıç seviyesindeyseniz sizi çok aydınlattığını söyleyemeyeceğim. Stryker adı ile bilinen bu zırhlı savaş aracının mobil top sistemleri, havan topları, anti-tank füzeleri taşıyabilen birçok versiyonu mevcut. 2002 yılından bu yana yaklaşık 5000 adet üretilmiş ve hala hizmette. Üzerinde Caterpillar markasının 350 beygirlik bir motoru mevcut. 8x8 olan araç 97 km hıza çıkabiliyor. Bu aracın da tanesi 5 milyon dolar. Üst kısımdaki parçaların büyük kısmına yapıştırdıktan sonra alt ve üst gövdeyi birleştiriyorum. Bu iki büyük parçanın yapıştırılmasında bir sorun yaşamadım.
Büyük foto etch parçalar oldukça güzel detaylar, fakat parçayı şekillendirirken dikkatli olmak gerekiyor. Yumuşak metal olduğu için kolaylıkla istemediğiniz bir şekil alabiliyor. Bu parçaları bükmek için Photo Etch Bender diye adlandırılan aletler mevcut, fakat biraz pahalı. Bizim yaptığımız Striker versiyonunun üstünde 50 kalibrelik bir Browning var. Burada verilen parça da güzel detaylandırılmış görünüyor. Makinenin tüfek Protector adı verilen bir uzaktan kumandalı atış ve gözetleme platformu üzerinde bulunuyor. Burada yapıştırdığım parçalarda aracın savunmasında kullanılan sis bombaları. Aracın ön kısmında sürücünün görüş kabiliyetini arttırmak ve aynı zamanda koruma sağlamak amacıyla yapılan cam bölme mevcut. Bu şeffaf parçaları maskelemek için hazır maske de kutusundan çıkıyor. Evet, parçaların montajını bitirdim ve hemen astar atma kısmına geçiyorum. Elimde gri renkte astar kalmadığı için en az kullandığım bir gri rengi astar olarak kullandım. Sonrasında siyah renkle ön gölgeleme denilen tekniği uyguladım. Burada yine panel çizgilerini, kapakların etrafını siyah renkle boyayarak bir kontrast oluşturmaya çalıştım. Ana rengi atmadan aklıma gelen bir başka detayı ekliyorum. O da aracın üzerindeki telsiz antenleri. Bunu yapmak için çerçeveden aldığım bir parça plastiği bir süre ısıtıyorum. Plastik sıcaklığın etkisiyle parlak bir hale geldiğinde iki taraftan tutup çekiyorum ve istediğim uzunlukta kesiyorum. Sıra ana rengi atmaya geldi. Bunun için Mr. Hobby H303 kullanıyorum. Şimdi burada daha önce yaptığımız gölgelemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer fazla boya atarsak alttaki gölgeleme tamamen kaybolur. Yapılan işin hiçbir anlamı kalmaz. Bu sebeple ben önce panellerin içini doldurup sonra tüm yüzeyi kaplayacak şekilde ince katlar atarak istediğim sonucu almaya çalışıyorum.
Lastikleri Tahir Black rengine boyadım. İç kısımdaki alanı boyamak için ise üzerinde daire şablonları olan bu cetveli kullandım. Bu şekilde oldukça pratik ve sorunsuz boyama yapabiliyorum. Yıkama işlemi öncesi parlak vernik attım ve koyu kahverengiyle yıkama yaptım. Çok geçmeden element tina ile fazlalık olan alanları temizledim. Parlak verniğin yeterli olmadığı kısımlarda yıkama yapacağınız alanı enamel tina ile önce biraz ıslatıp ardından yıkama işlemini yapmak daha kolay olacaktır. Yıkama yaptığınız her alanı düzgünce temizlemeniz alacağınız sonuç açısından oldukça önemli. Bazen gözden kaçan alanlar olabilir, fakat bunun haricindeki durumlarda modelcinin tembelliğinden kaynaklı olduğu düşünülür. Bir başka enamel boya ile devam ediyoruz. Bu oldukça koyu yeşil bir akıntı efekti sağlayan bir malzeme. Aslında oldukça inceltilmiş, fakat ben biraz daha tiner ilave edip bu boyayı modelin tüm yüzeyine uyguladım. Bu hem modelin renk tonunu biraz daha değiştirdi, hem de üzerindeki parlak verniğin etkisini azalttı. Modern bir araç olduğu için aracın pek çok referans fotoğrafı ve videosu mevcut. Bu kaynaklara bakarak bir kirletme yapmak istedim. Aslında birikmiş kir etkisi yaratmak için kullanılan bu malzemeyi airbrush'a koyup direkt uyguladım ve tam da istediğim sonucu elde ettim. Dioramalar için kullanılan bu malzemeyi pigmentle karıştırdım ve aracın referans fotoğraflarında çamur toplanan bölgelerine uyguladım. Aynı karışımı lastiklere de uyguladım. Birikmiş çamurun rengi farklı olduğu için üzerinden tekrar Earth Brown Deposit ile geçtim. Ana rengi biraz beyazla karıştırdım. Bir damla yeşile 3 damla beyaz gibi bir oranda. Bu rengi çok ince bir fırça ile aracın üzerindeki çizikleri yapmak için kullandım. Bu parçayı daha önce de söylemiştim. Protector olarak bilinen, aracın içinden gözlem ve atış yapma imkanı sağlayan platforma ait. Tam orta kısmında bir mercek bulunuyor.
Bu merceğin parlak siyah ve bazı açılardan gümüşe çalan bir rengi var. Bu etkiyi yaratmak için merceği lake parlak siyah ile boyuyorum. Hemen arkasından AK Interaktif firmasının bu ürününü damla damla tam ortasına bırakıyorum. Bu işlemi de birkaç defa tekrar ediyorum. Son olarak da parlak metal etkisi veren bu pigmenti merceğin ortasına çok az miktarda bırakıp kulak çöpü yardımıyla parlatıyorum. Bu pigment yapısı gereği ovalandıkça parlıyor. Yine bu işlemi de istediğim sonucu alana kadar tekrarlıyorum. .50 kalibreyi de monte ettikten sonra bu parçanın da yapımı bitiyor. Aracın üzerinde etrafı gözetlemeyi sağlayan 9 adet periskop camı bulunmakta. Bu camlar yansıtma önleyici bir malzeme ile kaplanmış ve dışarıdan bakıldığında farklı açılarda farklı renkler veriyorlar. Bu görüntüyü elde etmek için parti malzemeleri satan bir dükkandan bu pulları aldım. Uygun şekilde kestikten sonra beyaz tutkal ile yerlerine yapıştırdım. Malzeme biraz kalın ancak uzaktan bakıldığında gayet güzel görünüyor. Aracın içerisindeki personele ait ekipmanlar ve çantalar da verilmiş. Bu parçaların alt kısımlarının boş olması hiç iyi değil ancak en azından aracın üzerinde konacak bir şeyler var. Bu parçaları da Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdım. Son olarak da kumanya kutuları ekstra detay olarak mevcut. Bu kağıt parçasını uygun yerlerden kesip katlayıp yapıştırıyorsunuz. Evet, böylece maketimizi tamamlamış oluyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.